Arkadaşlar şöyle göstereyim, bakın bir tanesi bu, hemen zaten onun önünde başladık. Arkada da üzerinde zaten şöyle kayada şekil olarak farklı bir şeye sahip, görüntüye sahip. Şöyle içinde taşlar barındıran, çünkü bu ağacımızda biraz daha enteresan durumlar söz konusu. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz ana kayayı ağaç zif şeklinde bir akıntı var arkadaşlar. Görüyorsunuz ve ana bir kayayı sarmalamış. İnanılmaz derecede sarmalamış. Tam 4 tane çınar ağacımız var bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunun da gövdesinde yine bu şekilde kayayla sanki içinde bir ağacın arasında güzel bir sinyal yakaladım alan taramamızda. Alan taramamızı aktif ettim. Size şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Hop, sinyali hemen kapıyor. Cihazımızı koyalım. %79. Neye bakalım? Oksite bakalım arkadaşlar. Oksit, bir de boşluğa bakacağım. Bir de gerekirse suya da 0.80 metre diyormuş arkadaşlar. Yani 1 metreye yakın bir mesafede burada. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar şimdi bölgemize geldik. Şu an arkamda görmüş olduğunuz meşe ağacının kökünü görüyorsunuz. Harika bir görüntüsü var. Bunun gibi arkadaşlar şu an bulunmuş olduğum kısımda karşılıklı tam 4 tane kökü dışarı çıkmış çınar ağacı var. Burada keşif yaparken bunlar inanılmaz dikkatimi çekti. Arkamda da görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bir tanesi bu. Hemen zaten onun önünde başladık. Arkada da şöyle arkadaşlar. Şöyle ilerleye gidelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Bir tanesi orada. Bir tanesi hemen yanında. Bir tanesi de şurada arkadaşlar. Şu bölgede. Bir tanesi de şu. Görmüş olduğunuz büyük çınar ağacı arkadaşlar. Bunların kökleri olduğu gibi dışarıda. Burası bizi inanılmaz dikkatimizi çekti. Şöyle kök ağaçları görebilirsiniz. Ve bir tanesi de orada bakın karşıda. Ve hemen önümde arkadaşlar bir tane yön işareti var. Daha doğrusu ana kayanın üzerinde zaten kayada şekil olarak farklı bir şeye sahip, görüntüye sahip. Şöyle içinde taşlar barındıran, bakın arkadaşlar. Yani Horasan desem Horasan'a benzemiyor çünkü sert bir yapısı var. Ama taş da inanılmaz farklı bir yapı var. Bak şurası mesela oturak taşı gibi yontulmuş. Burada yön işareti verilmiş. Şu kısımda yön işareti verilmiş arkadaşlar. Ve çınar kök ağacımızın hemen yanında, şu kısımda. Şöyle ağacımızı da göstereyim detaylı bir şekilde tekrar. Ağaçlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ağaçlarımız inanılmaz farklı yapılara sahip. Evet. Şu ağacımıza biraz göz atalım. Çünkü bu ağacımızda biraz daha enteresan durumlar söz konusu. Bakın arkadaşlar. Dikkat ederseniz ana kayayı ağaç sarmalamış. Ve şurada bir tane zif şeklinde bir akıntı var. Bakın ağacın hemen üst kısmında içinde zif şeklinde bir akıntı var arkadaşlar. Enteresan değil mi? Evet. Bizim de zaten dikkatimizi çeken durum buydu. Bu şimdi zif şeklindeki siyahlık ağaçta farklı bir materyalin olduğunu gözler önüne getiriyor arkadaşlar. Şöyle çevrelice bakacağım. Evet, ağacımızın kenardan gözüküşü ama şöyle yanına yaklaştığımız zaman zif şeklinde bir akıntı var arkadaşlar. Görüyorsunuz ve ana bir kayayı sarmalamış. İnanılmaz derecede sarmalamış. Ve ağacın içinde
çok farklı yapılar var. Taşlar var. Şöyle içeri doğru giden de şöyle bakarsanız, evet, içeri doğru giden bir boşluğu var ve ana kayaları var. Bizim de ilgimizi çekti arkadaşlar. Yapısına bakar mısınız ağacın? Bakın burada bir yuvarlak var ve burada bir farklı bir şekilden birleşmiş. Aynı yapı şurada da var arkadaşlar, bakın. Çok enteresan değil mi? Sanki ağaç bilerek şekillendirilmiş gibi bir görünüm var. Evet, hemen şuradaki ağaçlarımıza bakacağız. Buradaki ağaçlarımızda da durum diğerlerinden farksız. Tam 4 tane çınar ağacımız var bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunun da gövdesinde yine bu şekilde sanki içinde bir materyal varmış gibi simsiyah zift gibi bir akıntı oluşmuş. Ve şu. Bakın arkadaşlar. Bir tane de burada çınar ağacımız. Çok farklı yapıları var değil mi? En heybetlisi de yanından geldiğimiz o çınar ağacımız arkadaşlar. Evet. Ağacımızda hemen hemen yok. Şöyle yakından incelemek gerekirse kayaları içine almış. Yine sanki bir insan eli dokunmuş gibi, yine şekillendirilmiş gibi bir hali var. Evet, ana kayalarımızı çekmiş ve burada yön işareti olan bir kayamız var. Hemen şu kısımda arkadaşlar yine iki taşın buluştuğu noktada bir mağara şeklinde bir yapımız var. Yine ana kayamızı görebiliyorsunuz. Ana kayamızın da yanına doğru yaklaşalım. Orada da bir takım işaretlerimiz var arkadaşlar. Bakın mesela şuradaki işaret ve taşın en dip kısmındaki şu işareti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oyma işaretini. Hemen burada bir tane işaretimiz var. Ana kayalarımızda da işaretler mevcut. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada hiç vakit kaybetmeden cihazlarımızla sinyalimize bakacağız. İşaretlerimizi gördünüz. Zaten ben alan taramayla şu iki ana kayayla ağacın arasında güzel bir sinyal yakaladım alan taramamızla. Alan taramamızı aktif ettim. Size şöyle göstereyim. Evet. Bu ağacımızla şu ana kayamızın arasında güzel bir sinyal yakaladım arkadaşlar. Şu kısımda alan tarama sinyal aldı. Evet, zaten şu taşımızın hemen üst kısmında şurada bir kabarcık var arkadaşlar. Şöyle şeyimizde uzatmak gerekirse kameramızı, kabartmayı size yakından gösterme şansım olur. Hemen kabartmanın olduğu yere doğru gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz önünüzdeki kaya kabartma, bak taşın tam orta kısmında kalıyor. Evet, şöyle tekrar gösteriyorum. Harika bir kabartma var. O da büyük ihtimalle define işaretlerimizden en belirgin olanı arkadaşlar. Bakın kayamızın hemen ön kısmında da şurada yine bir oymamız var. Elle göstermek icap ederse şöyle oymamızı görebilirsiniz. Bir tane burada var. Yine kabartma olan taşlarımız. Ama en belirgin kabartmamız da şu noktada arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağı doğru yanaştırıyorum. En belirgin kabartmamız orası. Şimdi arkadaşlar bölge harika. Bölgeden şöyle kısaca bahsedelim tarihsel olarak. Kamerayı da çevireyim. Evet. Tarihsel olarak bölgeden bahsetmek gerekirse bölgemiz arkadaşlar en çok Osmanlı hanedanlığının ziyaret ettiği ve yaşadığı bölgelerden bir tanesi. O yüzden bu bölgelerde daha önce de keşiflerimizi yapmıştık. Tabii bu noktadan çok uzaklarda bir yerlerde yaptık. Bu noktalara yeni keşif olarak geliyoruz. Keşiflerimiz yeni. Çok uzaklarda noktalarda yaptık. Reşet altınları ve Osmanlı
madeni paralar bulmuştuk arkadaşlar. Ve onlara ait böyle nasıl diyeyim, değerli, böyle güzel müzelik malzemeler buldum. Antika değerinde malzemeler buldum. İşte heykeldi, işte okumalı tastı falan böyle. O tarz malzemeler bulduk bu bölgede. O yüzden bu bölgeyi biraz daha keşfetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bir tane dere kenarında mağara dolu, define dolu bir mağara bulmuştuk. Girişinden de güzel bir malzeme çıkarmıştık ve devamını sizlerle paylaşacağımı söylemiştim ama o kısım biraz şu an kritik. Çünkü ziyaretçileri, o bölgenin ziyaretçileri çok yoğun, fazla. Bizim olduğumuz dönemlerde ziyaretçi yoktu ama şu an fazla. O bölgeyi şu an ne yapamıyoruz arkadaşlar? Keşfedemiyoruz. Neden keşfedemiyoruz? Keşfettiğimiz zaman orada başımızın çok ağrıyacağından dolayı, insanların başımıza üşüşmesinden tedirgin olduğumuz için keşfetmiyoruz. O videomuzu lütfen, o maceramızın ikinci kısmını bekleyin. Sizlerle o bölgeye vardığım zaman oradaki arayış olan videomu ve paylaşacağım. İnşallah mağaranın içine gireceğiz ve güzel şeyler bulacağımıza inanıyorum. Şimdilik keşiflerimizi bu bölgede devam ettiriyoruz. İnşallah buradan da güzel bir malzeme buluruz. Ümidindeyim. Alan taramamız sinyal aldı ama ben tekrar alan taramamı aktif edeceğim. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim arkadaşlar. Kameramızı şöyle çeviriyoruz. Alan taramamızı alacağız ve bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir hazırlığımızı yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar alan taramamızı aldık. Şöyle alan taramamız buradan güzel bir sinyal aldı. Alan taramamızdaki sinyalimizi yenileyeceğiz. Bunları size de göstermeye çalışacağım. Şu an değerliye alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an değerli de. Evet. Alan taramamız. Ve kapalı bir şekilde, anteni kapalı bir şekilde aktif edeceğim bakalım. Nasıl bir güzellikle karşılaşacağız, hep beraber görelim. Ya bismillah arkadaşlar. Evet, taramaya başladı. Dediğim gibi arkadaşlar, ilk sinyali ana kayamız ve ağacın olduğu noktadan aldık. Bakın gene aynı noktayı çekti. Tekrar sinyal kovalıyor. Bakalım aynı noktada tekrar duracak mı? Evet. Aynen öyle. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlar alan taramanın dışarıdaki bir materyali çekip çekmediğini sorguluyor. Arkadaşlar alan taramadaki sistem toprak ile malzemenin iç içe olup reaksiyon göstermesidir. Alan tarama sadece toprağa gömülü olan değerli malzemeleri olan sinyale ulaşır ve orada tepkime verir. Şu an vermiş olduğu gibi. Bakın arkadaşlar. Yere sabitledim. Şu an elim yerde ve cihaz tepkime halinde, görüyorsunuz. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle cihazımızı koyalım. Neye bakalım? Oksite bakalım arkadaşlar. Oksit, bir de boşluğa bakacağım. Bir de gerekirse suya da bakmayı düşünüyorum. Şu an oksitte arkadaşlar. Bakın. Oksit kısmını aldım. Tekrar aktif ediyorum. Hadi bakalım. Evet. Oksitte de tepkime verdi. Model 16'mız arkadaşlar. Oksitte de güzel bir tepkime verdi. Gördüğünüz gibi. Hemen ne yapıyoruz? Oksit boşluk. Boşluğu alıyoruz arkadaşlar. Bak, tek elle bile ayarlayabiliyorum. Model 16'nın da bu güzelliği var. Evet, şu an boşlukta. Şöyle göstereyim. Boşlukta arkadaşlar. Hemen tekrar aktive ediyorum. Evet. Şu an güzel bir boşluk sinyali de yakaladı. Yere sabitliyorum. Sabitleme olayında güzel dönüyor bakın.
tabii çarpmaması lazım. Çarptıktan sonra kendisini toparlaması biraz sorun oluyor. Evet. Bir de su tuzağı var mı ona bakayım arkadaşlar. Şu an su tuzağında. Hop açıyoruz. Su tuzağında herhangi bir tepkime vermedi. Evet. Frekans peşinde herhangi bir tepkime yok arkadaşlar. Su tuzağında herhangi bir tepkime yok. Evet. Şu da kayalığımızın oksitlenmiş kısmı. Alan taramamızı güvenli bir noktaya alalım. Hemen dedektörümüzü alıyoruz. Evet, dedektörümüz de hazır arkadaşlar burada. Açmıştım zaten. Bakın. Şöyle ufak çaplı bir toprak alıştırması yapalım. Şu an toprak alıştırmasındayız arkadaşlar. Bak, %1. Büyük ihtimalle çivi veya bir tel parçasına denk geldi. Çünkü vermiş olduğu sinyal çok değersiz ve çok düşük. Hemen devam ediyoruz. Evet, ilk sinyal aldığımız yere. Bakın arkadaşlar. %65, %66. Bakın. Bakın. Hop, sinyali hemen kapıyor. %79. Ayrım yapıyorum arkadaşlar. Şu an ayrımda. Değersiz verdi. İkinci defa değersiz verdi. Bir daha onay tuşuna basıyorum. Üçüncü defadır değersiz veriyor. Bütün materyaller dedim. Tekrar ayrımı aldım. %30 değersiz dedi arkadaşlar. Evet. Daha yeni %60'lı civarında bir değerli gösterdi. Tekrar değersize döndü. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii biz değersiz diye sinyalimizin peşini bırakmayacağız. Şöyle şeyimizi dedektörümüzü kenara alalım. Hemen yeraltı görüntülememizde de bir grafiğini çıkaracağız. Bakalım evet, yeraltı görüntülememizde. Yeraltı görüntülememiz nasıl bir tepkime verecek? Hep beraber görelim. Şöyle cihazımızı aktif edelim. Cihazımız aktif arkadaşlar. Şöyle telefonumuzda çıkaralım. Telefonumuzda bir kuralım cihazımıza. Bluetooth yoluyla bir bağlayalım bakalım. Evet. Şöyle programa giriyoruz arkadaşlar. Programa girdik. Şöyle şuradan Bluetooth yoluyla bağlandık. Canlı tarama diyorum arkadaşlar. Bakın şuradan. Pinpointer özelliğine giriyorum. Evet. Şuradan kalibrasyon diyorum. Bastım. Tekrar sıfırladık. Kenara koyuyoruz arkadaşlar. Sesini açalım tabii. Bakın malzemenin olduğu yer. Bir daha resetleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Tekrar resetliyorum. Canlı tarama pinpointer özelliğine giriyorum. Girdim. Kalibrasyon diyoruz arkadaşlar. Dedik. Evet. Şimdi cihazımızı alıyoruz. %57.
daha kalibrasyon diyoruz arkadaşlar. Tekrar. Evet. Şu an boşluk kısımlarına tutuyorum arkadaşlar, şuralara. Ve orada boşlukları gösteriyor. Malzeme sinyalimizi aldık. Farklı farklı açılara tutuyorum. Bakın, malzemenin olduğu yere yaklaşırken sinyalimiz artıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkış diyelim. Ana menü. 3B tarama diyelim. Şöyle 5'e 5 gibi bir tarama yapalım. Burada taramayı başlatalım. Şu cihazımızı şuraya koyalım. Evet. Şimdi bakalım burada nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Bakın arkadaşlar, çıkan grafik aynı bu şekilde. Hemen detaylı bir şekilde inceleyelim. Şöyle kaydet diyelim. Cihazımız da burada. Dosyayı kaydettik. Hoppa. Bakın arkadaşlar. Şu sinyal almış olduğum kısım. Şurası. Telefonu sabit tutabilirsek. Aynen. Şurası arkadaşlar. Kırmızının olduğu yer. Hemen şöyle grafiksel bir durumuna bakalım. Evet. Boşluk da var şu kısımda. Grafikte gösteriyor arkadaşlar. Değerlerine bakıyoruz. Şöyle değerlerini yaklaştırıyorum. Evet. 82 83 0.80 metre diyormuş arkadaşlar. Yani 1 metreye yakın bir mesafede burada malzeme olma olasılığı yüksek diyor. Yeraltı görüntüleme cihazımızda da evet, oksitimizi göstermiştik. Oksitimizi de tekrarladıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada güzel bir çalışma başlatacağız İnşallah. Hadi bakalım. Şöyle ağacımızda tekrar yakın çekimi alalım. Şöyle alt tarafa bakıyoruz. Ağaç kökleri inanılmaz derecede, evet, sarmal bir hale almış. Ne yapacağız arkadaşlar? Cihazımızı kapatıp buradaki işimize devam edeceğiz. Ama ondan önce kameramızı şöyle başımızı sabitleyecek şekilde bir ayarlamamız lazım. Evet.
Kameramızı sabitledik. Her şey şu an güzel. Şimdi şu kablomuzu da sabitleyelim. İnşallah görüntü güzeldir. Evet, burada bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bir çivi. Şöyle çivimizi kenara koyalım. Evet, pointer'in de bu güzelliği var arkadaşlar. Ne olursa olsun yakalıyor. Evet, ikinci bir çivi. Demek ki burada bir insan eli çalışması olmuş arkadaşlar. Çiviler çıktığına göre günümüz insanı da burayı gelmiş yoklamış. Büyük ihtimalle yine define peşinde olanlar buraları yoklamış. Sinyali bu taşın olduğu noktadan aldıydık arkadaşlar. Bu taşımızı şimdi buraya düşüreceğiz. Düşürmeden önce ne yapmamız lazım? Şu cihazlarımızı güvenli bir noktaya almamız lazım.
Enteresan. Şöyle bir yakın çekimi alalım bakayım. Evet, böyle aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle içeri doğru bayağı gidiyor arkadaşlar ama ne yapacağız? Yine burada güzel bir şekilde burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakalım nereden ne çıkacak? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Açımıza göre başımıza sabitleyelim. Evet. Kameramızı sabitledik. Şöyle eldivenimizi giyelim. Burayı açabildiğimiz kadar açalım. Sinyali yakaladık. Hadi bakalım. Oo, malzeme çıkmış. Oo. İşte bu be. İşte bu. Malzeme çıkmış vallahi ya. Oo. Aman Allah'ım. Malzeme çıkmış. Malzemeye zarar bile vermişizdir, Allah bilir. Aslanım benim be. İşte bu. Oo, harika. Ne işlemesine benziyor. Malzeme neredeyse çürümeye yüz tutmuş. Ne var başka? Bayağı yorulduk. Ama malzemeyi de bulduk. Hadi bakalım. Şöyle bir yakın çekim alalım. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Malzemeyi bulduk. Harika bir malzeme. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.
güzel bir malzeme. Şöyle sanki bir nişane malzemesi gibi duruyor arkadaşlar. Malzeme hakkında bilgisi olanlar lütfen yoruma yazarsa sevinirim. Şöyle. Aslında şurada normalde değerli taşlar oluyordu arkadaşlar, bu tarz malzemelerin. Bir şurada, bir de şurada. Ama burada değerli taş diye bir şey kalmamış. Elhamdülillah. Bakın alt tarafında ve üst tarafında arkadaşlar. Harika bir malzeme.